Uzaydaki yaşamın kanıtı Anunnakiler olabilir mi? Tarihte hala aydınlatılmayı bekleyen pek çok karanlık nokta var. Tüm bilimsel ve teknolojik gelişmelere rağmen modern insan bu noktalara ışık tutmayı başaramıyor. Günümüzden 4000 yıl önce tarih sahnesinden silinmeye başlayan Sümerliler ise bu karanlık noktaların belki de en büyükleri arasında. Gelin şimdi Sümerlerin tuhaf görünümlü mitolojik tanrıları Anunnakiler kimler buna bakalım. Yabancı yaşam formları her dönemde insanın aklını kurcalayan bir konu olmuştur. Bugün hala potansiyel yaşamın izlerini bulmaya çalışıyoruz. Antik toplumlarla aramızdaki bu arayışta ciddi bir teknolojik fark var. Bazı kalıntı, mitolojik kabartma ve araştırmalar fazlasıyla akılları karıştırıyor. Belki de o antik toplumların aradığımız şeyi çoktan buldukları şüphesi aklımızı epey karıştırıyor. Söz konusu iddialara ilişkin en dikkat çekici potansiyel kanıtlar, Mezopotamya'nın en gelişmiş medeniyeti olan Sümerlerden günümüze kadar ulaştı. M.Ö. 4000 ile M.Ö. 2000 yılları arasında yaklaşık 2000 yıllık bir zaman dilimi boyunca sahip olduğu topraklara hükmeden bir kavimden söz ediyoruz. Sümerler tarih sahnesinden silindi ve dünya ise bu arada güneşin etrafına yaklaşık 4000 tur attı. Bunu neden mi söyledim? Çünkü Sümer tabletlerinde yazılanlardan hareketle Nibiru yıldızı etrafındaki bir turunu 3600 dünya yılında tamamlıyor. Yine aynı tabletlere göre Nibiru bundan 450 bin yıl önce dünyaya yaklaştığında Anunnakiler gezegenimize gelmeye karar vermişlerdi. Sümerler gökten gelen ve kendilerine birçok şey öğreten Anunnaki adı verilen tanrılara inanıyordu. Bugün bazı tarihçilere göre Sümerler dünyayı ziyarete gelen Anunnaki olan bu tuhaf varlıklarla bağlantıya sahipti. Aslında onlar dünya dışı varlıkların ta kendisiydi. Dünya dışı varlıklar gökten geldikleri için Sümerliler onları tanrı olarak kabul ediyor ve onların istedikleri altını ve bazı madenleri onlara sunuyorlardı. Ve Anunnakiler yani Elliler dünyaya düzenli aralıklarla inip ihtiyaçları olan madenleri alıyorlardı. Neden mi? Bu meseleyi aydınlatmak tarih alanındaki uzmanlıktan daha fazlasını gerektiriyor. Zira iddiaları destekler niteliğe sahip çok sayıda bulgu var. Sümerlere göre Anunnakiler gezegenlerin atmosferini onarmak için altına ihtiyaç duydukları, bunun için Sümerler ile anlaştıkları ve bu altınları çıkarmak için kuvvetli, boyları bir hayli yüksek, işçi görevini yerine getirecek olan insanları yarattıklarına inanıyorlardı. Günümüzde ise altının ve altın tozunun dünyadaki ozon tabakasını onardığına dair ve radyasyon düzeyini kontrol edebildiğine dair bilimsel veriler var. Ve bunun üzerinde bilimsel çalışmalar olduğunu da biliyoruz. Ayrıca altın elementinin elektriği en iyi ileten maden olduğunu ve bazı hastalıklara da iyi geldiği keşfi ise gündemi bir hayli meşgul etmektedir. Hatta Mısır firavunlarının gece uyurken altın maske taktığı ve vücutlarına sağlık amaçlı altın tozu sürdükleri bu yazıtlarda mevcut. Tuhaf olansa bu bilgilere Sümerlerin nasıl ulaştıklarıdır. Anunnaki tanrıları antik Yunan ve Mısır mitolojilerinden çok daha da eskiye aittir. Sümerlerin bugünkü Irak ve İran olarak bilinen Orta Doğu bölgesinde yaşadığını biliyoruz. Buradaki mitolojik değerler bugünün popüler kültürüne yön veren antik Yunan mitolojisinden de eskidir. Pek çok mitolojide olduğu gibi Sümerler de göklerden gelen varlıklara inanıyordu. Babiller kendi inanışlarında yer altını koruyan 300 Anunnaki ve gökyüzünde bulunan 300 farklı Anunnaki'nin varlığından bahsediyor. İşler bu noktadan sonra biraz tuhaflaşmaya başlıyor. 19. yüzyılın başlarında arkeologlar sayısı onlarca bine ulaşan çok sayıda Sümerli tabletine ulaştı ve arkeologları şaşırtan çok ilginç ve değerli bilgilere ulaşılmış oldu. Günümüzde bile daha yeni çözülmeye başlayan bazı uzay bilgileri o dönem Sümerler tarafından tasvir edilmişti. Mesela bir tasvirde gezegen sayısı bizim bildiğimizden bir adet fazlaydı ve o fazla olan gezegen Anunnakilerin gezegeni olduğu iddia ediliyordu. Hatta bir yılı 360 gün, bir ayı 30 gün hesaplamaları, ilk yazıyı, bazı ilaçları, hukuk sistemini, tekerleği ve birçok mineralleri bulan ilk medeniyetin
Sümerler olması sizce de fazlasıyla şaşırtıcı değil mi? O tabletlerin çevirileri günümüzde hala okunmaya, anlaşılmaya ve şaşırtmaya devam ediyor. Mezopotamya'da yaşayan Anunnakiler ve Amerika'da yaşayan Mayalılar aynı özelliklere ve aynı arkeolojik bulgulara sahipler ve hatta yapılan kazı çalışmalarında garip heykellere rastlandı. Bu heykeller astronot kıyafeti giymiş veya kulaklık takan heykel tasvirleri, elinde tablet, cep telefonu ve çantaya benzeyen nesnelerin o dönemde tasvir edilmesi bayağı bir düşündürücü. Öyle ya da böyle tartışmaların sonu gelmiyor. Hala Sümerlerin tabletlerinde ve hatta Mayalarda yer alan gizemli sembollerin, şekillerin ve tanrıların, hatta günümüzde gökyüzünden uçakla çekilen fotoğraflarda devasa boyutlarda çöllere ve dağların yüksek tepelerine kazılmış bazı sembollerin mantıklı bir açıklaması yok. Yapılan çalışmalarda günümüzden tam 5000 sene önce Mezopotamya etrafında altın çıkarıldığına dair arkeologların buluntu çıkardıkları biliniyor. İşin ilginç yanı ise Antik Mısır dahi yokken altın dahil madenler çıkarılmış ve tamamen tüketilmiş olduğu tespit edildi. Hatta insanlıktan önce gezegenimizin içinin tamamen boşaldığına dair kuvvetli tezler de mevcut. Türkiye'de Frigya Vadisi olarak bilinen Afyon'daki tam 15 milyon yıl öncesine ait simetrik tekerlek izlerinin araç izlerine ait olduğunu arkeologlar tespit etmişlerdi ve bu izler Bulgaristan, Malta, İspanya, İtalya'da ve başka yerleşim yerlerinde de mevcut. Ve işin ilginç yanı her izin santimetre karesine kadar örtüşen düzenli izler bunlar. 2015'te tercümesi tamamlanan bir kil tablet 1400 yıl önce insanların Jüpiter'in yörüngesini tam olarak hesapladıklarını ortaya koyuyor. Bugün Babillerin trigonometrinin mucitleri olarak varsayılan antik Yunanlılardan 1000 yıl kadar önce trigonometrik hesaplarla uğraştıkları söyleniyor. Sümerler, Anunnaki tanrılarının 12. gezegen olarak adlandırılan ve Nibiru olarak bilinen bir gezegenden geldiklerine inanıyorlardı. Muhtemelen büyük bir mucize gerçekleşmezse hiçbir zaman o açıklamaya ulaşamayacağız. Nibiru ya da yabancı bir yaşamın gerçek olup olmadığı konusu gibi Sümerler ve Anunnakiler de büyük bir sır olarak aydınlatılmayı bekliyor. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımı beğendiyseniz beğenip paylaşmayı, bildirim tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.